Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Gaziantep'ten çok güzel bir tarifle karşınızdayım. İster 5 çayında, ister kahvaltıda, isterseniz de meze olarak yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Kuru ekmeklerden yapılıyor. Tırnaklı pide olabilir, ekmek, lavaş. Aslında orijinali hanımların evlerinde incecik açtıkları o yufka ekmekler var ya, saç üzerinde pişiriyorlar ve onu üst üste diziyorlar. Bir hafta, 10 gün, bir ay boyunca tüketiyorlar. Onların kırıkları ve artıklarıyla yapılan bir yemek bu. Zaten canım güzel Gaziantep'e hanımları bu artıklar ziyan olmasın, ev ekonomisine katkıda bulunsun, gün olmasın diye buldukları bir yemek çok çok eskilerden. Ben de bunun için evimde yaptığım lavaşlarım vardı. Fakat lavaşlar yumuşak olduğu için çıtır çıtır kuru ekmekle olunca güzel oluyor çünkü. Lavaşlarımı fırında 70 derecede bir 10-15 dakika kadar kuruttum. Çıtır çıtır hale geldi, görüyorsunuz. Bu lavaşlarımı şimdi ben o maçımı yapacağım tepsimi alıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde çıtır çıtır kırılan bir kıvamda olması gerekiyor. Orijinali bu çünkü. Ama dediğim gibi evinizde normal bayat ekmek, tırnaklı pide ne varsa onunla da yapabilirsiniz. Hatta orijinali gerçek yufka ekmeğinizin kırıkları varsa onlarla da yapabilirsiniz. Bunları size göstermek için kırmış olayım ve tepsime boşaltıyorum. Dediğim gibi ben kendi yaptığım lavaşlarımı fırında biraz kuruttum. Çıtırdattım işin gerçeği. Şimdi bir adet kuru soğanımız var. Kuru soğanımızı minik minik yemeklik olarak doğruyoruz. Sevgili Gaziantep'li hanımlardan özür diliyorum. Umarım orijinalinde birebir yapıyorumdur. Hatam olursa affola. Ben de Sahan restoranlarının sahibi sevgili Tahir Tekin Öztan'dan öğrendim. Onun tarifi gerçekten çok çok lezzetli bir yemek bu. Tahir Öztan biliyorsunuz çok iyi bir Gaziantep'li, Gaziantep sevdalısı. Eski unutulmuş gerilerde kalmış olan Gaziantep yemeklerini tekrar canlandırıp tanıtmak ve onları değerlendirmeye çalışıyor. Ben de çok saygı duyup seviyorum kendisini. Ben Gaziantep'li değilim ama gerçekten Güneydoğu Anadolu yemeklerini çok seviyorum. Acaba sevmeyen var mı? Kebap başta olmak üzere. Dolayısıyla bütün yemeklerimizi, her yörenin yemeklerini, unutulmuş, bilinmeyen yemekleri ben de canlandırmak, onları hatırlatmayı çok seviyorum. O nedenle bugün bu lezzeti size göstermek istedim. Bilenleriniz mutlaka vardır ama bilmeyenler bir kere de benden izlesinler istedim. Bir adet köy biberim var. Arzu edenler acı biber kullanabilir. Acı sevenler sivri biber ya da acı Diyarbakır'ın, Gaziantep'in acı biberlerini de kullanabilirsiniz. Gaziantep'te orijinal olarak buna acı dolmalık biber kullanılıyormuş. Ben şimdi normal yeşil köy biber doğruyorum. 3 adet domatesim var. Özellikle böyle çok yumuşamış, olgunlaşmış domates olursa daha güzel olur. Çünkü domatesin suyuyla bu ekmeklerimiz daha güzel ıslanıp lezzet katıyor. Püf noktası buymuş arkadaşlar. Domateslerimizi minik küp küp doğruyorum. En son olarak da çeyrek demet maydanozum var. Maydanozumuzu da minik minik kesiyoruz. Evet arkadaşlar, bütün ekmeklerimi çıtır çıtır gördüğünüz gibi minik minik bu hale getirdim. Bütün bu malzemeye 5 adet lavaş kullandım. Şimdi 2 çay kaşığı kırmızı toz biber koyuyorum. 1 çay kaşığı da pul biber. Tuz, baharatlar sizin keyfinize bağlı. Çünkü bunlar hakikaten damak zevkiyle ilgili. Şöyle 2 çay kaşığı kadar da tuz koyuyorum. 1 yemek kaşığı da biber salçam var. Biber salçamı koyacağım. Şöyle bir çay bardağından 1 bardak eksik
zeytinyağım var. Onu da koyuyorum ve güzelce bütün bu malzememle bu ekmeklerimi yumuşatıp lezzetlendiriyorum ve o maçımızı yapmaya başlıyorum. Bismillahla. Umarım Allah mahcup etmesin, çok güzel bir şey olacak. Şimdiden inanılmaz bir koku var burada. Hiç kısır ya da çiğ köfte kokusu gibi değil. Başka bir koku bu arkadaşlar. Çok çok güzel. Bu arada domatesimiz miktarını, yumuşatacak olan domates olduğu için miktarını ekmeğinize göre ayarlayın. İyice çünkü hamur gibi olacak, çok lezzetlenecek. O ayırdığım zeytinyağımı da koyacağım. Ve bu arada bir domatesimi ayırmıştım, onu da ilave edeceğim duruma göre. Çünkü iyice ıslanıp hamur olması lazım. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 10-15 dakikaya yakın çok güzel oldum. Şimdi en önemli kısmı peyniri. Rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum maalesef ben. Çünkü Antep peyniri bulamadım. Bunun orijinaline mutlaka Antep peyniri konuyormuş. Ama ben burada Antep peyniri bulamadığım için kaşar peyniriyle yapıldığını söyledi Tahir Bey. Kaşar peyniri de aynı sonuç verebilir dedi. Ona istinaden ben de bir yaklaşık yarım su bardağından fazla rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Ama imkanı olanlar, bulabilecek olanlar mutlaka Antep peyniri kullansınlar. Bir 2-3 dakika daha peynirle güzelce ovacağım. Çünkü peynir bunun olmazsa olmazı. Şimdiden çok güzel, kıvamlı bir köfte oldu. Dediğim gibi kokusu çok farklı arkadaşlar. Patatesli köfte ya da çiğ köfteye benzemiyor. Kısır gibi de değil. Bambaşka çok güzel bir kokusu oluştu şu an. Umarım en kısa zamanda siz de yapar ve denersiniz. Bu lezzeti tadarsınız. Evet, neredeyse olmak üzere bir 2-3 dakika daha ben bu şekilde yoğuracağım. Ondan sonra da sıkacağız köftelerimizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nefis omaçımız hazır. Sıra geldi şekil vermeye. Sakın bana demeyin ki yoğururken eldiven takmadım, şimdi eldiven takıyorsun diye. Ben eldiveni daha kolay, güzel şekil verildiği için takıyorum arkadaşlar. Normalde eldivenlerin aslında hijyenine çok da inanmıyorum. Elimizi sık sık yıkıyoruz. Umarım kızmazsınız bana. Şimdi umacımızı güzelce elimizde sıkarak tabağımıza diziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Gaziantep'in nefis omaçı hazır oldu. Böyle bir tabağıma aldım ben. Size de böyle göstermek ve bir fikir vermek istedim. Hem evde kalan ekmeklerinizi değerlendirmiş hem de gerçekten çok sağlıklı, lezzetli bir ürüne sahip olmuş olacaksınız. Yiyen herkesin bayılacağına eminim. Birazdan arkadaşlarım gelecekler. Ben onlar için yaptım bunu. Videomu paylaşmadan önce onlar önce bir test etmiş olacak ve onların yorumlarını da size bildireceğim arkadaşlar. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler ediyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Denerseniz afiyet olsun diyorum sizlere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.